Şimdi sperm testini ne yapıyoruz? Biraz ona bakalım. Genel olarak makroskopik inceleme yapıyoruz. Nedir? Semen yani sperm olduğu sıvı genel görünümü nasıl? Ona bakılıyor. Daha sonra spermin hızı, şekli ve sayısına bakılır. Bu 3 parametre çok önemli. Ondan sonra da gerekirse ek parametreler çalışılır. Yine sperm testinde lökosit, yuvarlak hücreler, agglütinasyon var mı bakılır. Semenin viskozitesi yani akışkanlığı, pH'i ve volümü ölçülür. Bunlar da rapor edilir. Semen numunesi nasıl alınır? Bu da önemli. Bir kere numune en az 2 en fazla 7 günlük cinsel perhis sonrası alınmalıdır. Neden? Çünkü daha erken verilirse sperm sayısı az. 7 günden fazla beklerse sperm sayısı yalancı yüksek çıkabilir ve spermin hareketleri de baskılanabilir. Onun için 2 ila 7 gün perhis özellikle önemli. Semen volümü yani semen hacmi genellikle 1 ila 6,5 mililitre arası hacim normal kabul edilir. Hacmin 1 mililitreden düşük olması ne demektir? Genellikle seminal veziküllerde bir tıkanıklık ya da fonksiyon bozukluğunu akla getirir. Çünkü bu seminal vezikül dediğimiz bezler semenin volümünü oluşturan bezlerdir. Agglütinasyon bakılır. Agglütinasyon ne demektir? Hareket halindeki sperm hücrelerinin birbirlerine yapışması demektir. Eğer bunlar birbirlerine yapışıksa bu neye yol açar? Spermin yumurta hücresine ulaşmasını engeller. Dolayısıyla bir kısırlık nedeni olabilir. Önemli bir durumdur. Bunu varsa da zaten rapor ediyoruz. Şimdi genellikle agglütinasyon varsa spermlere yönelik otoimmün bir reaksiyon bulunma olasılığı yüksektir. Onun için agglütinasyon varsa sperm-MAR testi ya da antisperm antikor dediğimiz testlerin istenmesi de uygundur. Diğer hücreler bakılır. Nedir bunlar? Semen numunesinde sperm dışında mesela ne vardır? Lökosit vardır. Normalde lökositin olmasını istemeyiz. Henüz olgunlaşmamış spermatikler vardır ya da epitel hücreleri vardır. Şimdi normal bir semen örneğinde lökosit konsantrasyonunun mililitrede 1 milyondan az olmasını isteriz. Eğer 1 mililitrede 1 milyondan fazlaysa buna lökospermi diyoruz. Genellikle bir enfeksiyona bağlıdır. Olgunlaşmamış spermatitlerin oranında bir artış varsa bu da ne demektir? Spermatogenez yani sperm oluşumunda bir bozukluk olabileceğini düşündürür. Bir diğer baktığımız parametre nedir? Viskozite. Viskozite ne demek? Akışkanlık demek. Viskozitenin yüksek olması yani akışkanlığın azalması hücre hareketliliğini olumsuz etkiler. Dolayısıyla hareketliliği bozduğu için kısırlıkta bir negatif faktördür. Viskozitenin artması. Bu da artmışsa rapor edilir. Semenin pH'ine bakılır. pH biliyorsunuz asidik ya da bazik olmasının raporlanmasıdır. Semen numunesinin pH'i sperm hücrelerinin canlılığı ve hareketliliğini etkileyen faktörlerden biridir. Onun için önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hafif bazik olmalıdır. Yani 7.2 ile 8 arası normal kabul edilir. Semen pH'ının asidik olması ne demektir? Aksesuar bezlerin agenezizi yani yokluğu, veziküla seminalis'in kronik enfeksiyonları, idrarın semene karıştığı durumlar ya da seminal veziküllerde tıkanma olasılığını akla getirir. Tersine bazik durumu yani pH'in 8 ve üstü olması durumunda da aklına gelir. Enfeksiyon gelir ya da ölçümün geç yapıldığını düşündürür. Onun için sperm mesela tahlil yapılacaksa alındıktan 1 saat sonra test yapılmalıdır. Diğer parametre likefaksiyon süresi. Likefaksiyon ne demektir? Çözülme demek. Sıvılaşma süresinin 1 saati geçmesi durumunda biz buna likefaksiyon kusuru diyoruz. Likefaksiyonun 1 saati geçmesi de normal kabul edilmez. Olumsuz bir durumdur. 1 saati geçerse bu peki ne zararı var? Spermin yumurtaya ulaşmasını engelleyebilir. Onun için önemli. Şimdi en önemli faktörlerden biri, parametrelerden biri nedir? Sperm sayısı yani konsantrasyonu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2010 yılında mililitrede en az 15 milyon
sperm olması istenir. Yani bu referans değer mililitrede 15 milyona düşmüştür. Eskiden bu sayı 20 milyondu. Sperm yoğunluğunun bu rakamın altında olmasına biz oligospermi, yani sperm sayısının düşüklüğü diyoruz. Minimum değer dediğim gibi 15 milyon olmalı ama daha fazla olması daha tabii iyi bir şey. Bir ejekülatta hiç sperm olmaması işte azospermi olarak adlandırılır. Bunu da daha önce söylemiştim. Şimdi bir diğer parametre motilite, yani hareket. Sperm hücrelerinin hareketi numunenin alınmasından sonraki 60. dakikada değerlendirilir. Çünkü daha önce işte spermlerin çözülmesi, likefeyi olması falan gerekir. Onun için bu test 1. saatte yapılır, 60. dakikada. Bu değerlendirme işte hareketler kalitesine göre 4 gruba ayrılır. İşte ne diyoruz? İleri hızlı, ileri yavaş, yerinde hareketli ya da işte hareketsiz diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre 60. dakikada yapılan değerlendirmede hareketli hücre oranının %40'dan fazla olması yeterli. Daha fazla olması daha iyi bir şey ama en az %40 olmalı diyor Dünya Sağlık Örgütü. İlerleyici hareket, yani ileri hareket eden sperm hücrelerinin oranında en az %32'den fazla olması isteniyor. Şimdi hareket özelliğinin normal sınırlar altında olmasını biz astenospermi diyoruz. Burada spermin işte değişik şekil, yani morfolojileri var. Mesela şu birde gördüğünüz hemen hemen normal sperm ve diğerleri işte anormal sperm tipleri. Sperm morfolojisi spermiyomlarında ölçülen önemli bir parametre, yani spermin şekline bakıyoruz. Bunu özel bazı boyalar var. Bu boyalarla preparatı boyayarak değerlendiriyoruz. Şimdi hücrelerin normal morfolojiye sahip olup olmadığını iki yolla değerlendirebiliyoruz. Bu yollar, bir kere birincisi Kruger denen bilim adamının bulduğu Kruger kriterleri, yani Kruger morfolojisine göre değerlendirme, bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği biraz daha hani toleranslı bir morfolojik değerlendirme. Bu iki kriterden birine göre şekil değerlendirilir. Şimdi günümüzde otomatize semen analizi yapan sistemler var, yani otomatik cihazlar var. Ama bu cihazlar bir kere hiçbir zaman mikroskopla manuel bakan işte tecrübeli bir kişi kadar güvenilir sonuçlar vermez. Onun için sperm testini manuel bakmak daha uygun. İşte burada biraz daha ayrıntılı. Mesela spermin kuyruğu 40 ila 50 mikron olması lazım. Boyunun çapı, genişliği 0,5-1, uzunluğu 7-8 mikron olması lazım. Başın uzunluğu 4-5 mikron, işte genişliği de 2,5-3,5 mikron olması lazım. Bu da normal bir sperm ve Kruger kriterlerine göre normal bir sperm olarak değerlendiriliyor. Anormal şekilde spermlerin çok fazla olması kısırlık riskini arttırır. Onun için şekilde iyi olmalı diyoruz. Anormal şekilde spermlerin sorunlu gebeliklere de yol açtığı bazı çalışmalarda gösterilmiş. Yani bu anormal şekiller hiç istenen bir durum değil. Biraz da Kruger testinden bahsedelim. Kruger testi nedir? Kruger bir bilim adamı 1986 yılında işte halen bütün dünyada uygulanan sperm testinde bir morfolojik kriter geliştirmiş. Bu nedenle işte bu tahlillere Kruger testi deniyor, adama ismine ithafen. Peki bu anormal spermlerin gebelik şansı ne? İşte bununla ilgili biraz istatistik verelim. Spermlerin durumuna göre döllenme şansları ortalama olarak şöyle. Mesela Kruger testi yapıldı. Morfolojisi %15 ve üstü. Morfolojisi %15 ve üstü bir kere normal sayılır. %5 ile 14 arasında ise morfoloji. Buna alt optimum aralık diyoruz. Yani kısırlık riski var. Şekli %0 ya da işte 4 ise, yani 4'ten küçük ise burada çok düşük döllenme olasılığı var. Burada tabii tüp bebek ya da işte mikroenjeksiyon gibi bir yöntemler düşünülebilir.